Satır arasından herkese merhabalar. Bu hafta Chuck Palahniuk'un Dövüş Kulübü'nü ele alacağız. Yeraltı edebiyatının en önemli klasik diye artık tabir edebileceğimiz 96 yılları, 90'lı yılları imzası atmış bir kitap. Sonrasında filmi de çekildi biliyorsunuz. Bir psikoloji romanı gibi ele alınıyor olsa da içindeki eleştirilere baktığımız zaman ve bir şeyi çözümlediğimiz zaman aslında 90'lı yıllar sürecindeki insan tipolojisinin yaşadığı o serüvene çözüm ve alternatif olarak neleri sunduklarını anlayıp kavrayabildiğimiz bir alan. Efendim, kitabı açtığımızda Yeraltı Edebiyat Grubu ya da Yeraltı Edebiyatı diye tabir ettikleri bu kitap sürecini bilmiyorum yazarın üzerinden değil ama yayın evi olarak şöyle bir ifadeleri var. Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazların, günahkarların, beyaz zencilerin, aşağı tırmananların, yola çıkmaktan çekinmeyenlerin, uçurumdan atlayanların dili, sesi, yeraltı edebiyatı demiş. Peki insanoğlunun bu serüvende bu yer altından çıkış sürecini nasıl çıkabilirini ya da yerin altında yaşamanın koşullarının neler olduğunu Chuck Palahniuk bizlere nasıl anlatıyor? Biraz ona bakacağız. Dolayısıyla kitabın içerisinde yeraltı edebiyatı denmesinin temel niteliklerini herkes biliyordur. 3 aşağı 5 yukarı her şeyin serbest olduğu bir alandan bahsediyoruz. Kitap daha birden başlayarak rakamlarla devam ediyor süreç. Sonsuza kadar yaşamak istiyorsan ilk adım olarak ölmek zorundasın dediğinde insanın aklına tasavvufi bir anlamda gelmiyor değil. Hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ölmeden önce ölünüz fiilinde, hadis-i şerifinde beyan edilen fiil insanın nefsini öldürmesine dönük ya. İnsanın bir anda o mantık üzerinde bir kurgusallaştırma kafasına gitse de işte bu hadisten çelişen bir yapının sürecini şimdi okuyacağız. Yani Türkçesi şunu demek istiyorum. Eğer siz nefsinizi öldürmek yerine ruhani hakikate kavuşmaktan öteye nefsinizi yaşatırken bir şeyleri başarmaya kalkarsanız burada ruh ölmeye başlıyor. Ruh tabii ki ölmez ama mantık manasıyla söylüyorum. Dolayısıyla Allah Resulü'nün bize hayatının başında koymuş olduğu bu mihengin tersinde ne olur onu anlatıyor bu roman. Bunun tersinde ise bir kişilik bölünmesi üzerinden konu ele alınırken romanı mutlaka okumuşlar, filmini de pek çok defa seyretmiştir genç kardeşlerim. Bu iki ayrı adam değilmiş, aslında tek adammış bütün bunları yapan dediğiniz o sürecin psikiyatri ilmi tarafında ele alındığında ne şizofrenik bir vakada ne de bipolar kişilik bozukluğu yaşayan bir insanda bu denli kesin ve kat'i bir kopukluk görülmez. Öyleyse burada okuyacağımız bütün değerlerde o ikiliye bölünmüş birey kendindeki gerçekleştiremediği unsurları gerçekleştirebildiği anda nefsinin tatmin olmayan yerlerini tatmin edince yeni bir insan olmak mümkündürü bize anlatacak. İslam dini de bunun aksinde nefsinizin istek ve taleplerini kısarsanız olunması istenen insan tipi olursunuz denilecek. Dolayısıyla kendinizin istediği insan tipi ile Rabbinizin istediği insan tipi arasındaki insaniyet uçurumunu seyrederken bir tarafa Kur'an-ı Kerim'de Allah Zülcelal'in neden onlar hayvandan daha aşağıdadır dediğinin de mantalitesini çözebildiğimiz bir kitaptır bu. Elbette ki okuyucu eğer genç ve bilinçsizse bu söylemi okudukça kitap kendini içine çekiyor. Hem içindeki pornografik değerler hem de usul ve yazım stili gerçekten ilgi çekici, hatta benim diyen roman yazarlarından çok daha etkili bir yazım tarzı var. Ama bu yazım tarzının içine eğer sizi çekmiş ve siz onu kabullenmişsiniz, bu aşamadan itibaren daha önce gerçekleştirmeye çekindiğiniz şeyleri bu sefer yapabilmek uğrunda sosyal bir anarşist olabilmenin imkanını seyrediyor olacağız. Kenardan aşağı bakıyorum, bulutlu bir gün, bu kadar yüksekte bile. Burası dünyanın en yüksek binası. Bu yükseklikte hava her zaman soğuk. Bu yükseklikte etraf o kadar sessiz ki insan kendini o uzay maymunlarından biri sanıyor diyor. Uzay maymunları diyor çünkü dünya uzayda, maymunlarsa insaniyet vasfını kaybetmiş insan tipi olarak bize anlatılıyor.
O insanlardan ben ayrıştım. Nerede bulunursam bulunayım aslında zirvedeyim. Onlar aşağıda diyor. Ters bir ilişki kurmaya çalışıyor. İnsan sevdiklerini öldürür diye bir söz vardır ya diyor yazar. Aslında bakın insanı öldüren de hep sevdiğidir. Dolayısıyla sevmenin sevişmeye giden bir süreç içerisinde bir ihtiyaç olarak kullanılabileceğini ama bunun eğer bir bağlılık ilişkisine dönüşecekse insana zarar vereceğini söyleyerek insanı önce sevgiden uzaklaştırma gerekliliğini beyan ediyor. Çünkü gerçeklerle yüzleşmek için insanın kavga etmesi gerekiyor ki bu kavganın adı da dövüş kulübü oluveriyor. Ben Marley'i istemiyorum ve Tyler da beni istemiyor diyen bu iki ayrı karakter. Karakterlerden bir tanesinin ismine hiç yer verilmiyor. Taylor onun dışarıdaki ismi, dış dünyada olmak istediği hali. Marley ise aynı adamın ama iki farklı versiyonunun sevgilisi. Yani artık istemiyor. Bu sevgiyle alakalı bir değer verme meselesi değil. Bu mülkiyetle alakalı bir sahip olma meselesi derken bir önceki söylediğimiz söz doğrulanıyor. Sevginin mülkiyetle olan ilişkisinden bahsediyor. Kimse İncil'leri yazmamış olsa İsa'yı bugün kim hatırlardı diyerek dinlerin de bu sevgiyi körüklemesine bakmayın. Nihayet onlar da sizin üzerinize bir mülkiyet kuracaklardır diyor. Önce bildiklerimizi temizlemeye çalışıyor yani. Hayatım boyunca diye ağlıyor Bob. Neyi ne diye yaptım hiç bilmiyorum. Bu da bugünün insanının kendi hapsine düşmüş halini nefsani bir boyutun en zirvesinde yaşarken dünyevi problemlerle ölçeklendirme çabası olarak karşımıza geliveriyor. Efendim biraz ilerliyoruz hikayemizde. Bu senin hayatın ve an be an sona eriyor. Uyanırsın Cleveland Hopkins, uyanırsın Jane Sitak, bir film makinistisin, yorgun ve öfkelisin. Ama asıl derdin can sıkıntısı. Dolayısıyla genç insanlara ya da okuyucuya şunu söylüyor. Yorgunluklarının temelinde olan şey hayat yorgunuyum demen ve öfkelerin aslında bir can sıkıntısında oluyor ve ben şimdi seni o can sıkıntısından kurtaracağım. Ama nasıl? Tyler'ın yarattığı şey dev bir elin gölgesiydi diyerek bir sahne içerisinde Tyler'ın ona bir şey göstermesini, kendisinin kendisine bir şey gösterme serüvenini gösteriyor. Dolayısıyla mesele güneşe ulaşmak değil, güneşi kullanarak elinizdeki küçük değerleri daha yüksek noktalara ulaştırabilme kaygısının mümkün olabileceğini bizlere göstererek bizleri kaygılardan arındırmak için bunları görmemiz gerektiğini beyan ediyor. Adı Tyler Durden'dı. Sendikaya kayıtlı bir film makinistiydi. Şehir merkezindeki bir otelde garsondu ve bana telefon numarasını verdi. İşte onunla böyle tanıştık demesi onun bir şizofrenik vaka olmadığını ama bipolar kişilik bozukluğuna yatkın olduğunu gösterse de tabii romanın sonuna kadar bunu görmüyorsunuz. Ama nihayetinde bu süreçte gerçek bir bipolarla da karşılaşmıyoruz. Tyler'a benden ne istediğini soruyorum. Tyler diyor ki bana bütün gücünle vurmanı istiyorum. Kendine vur. Niye vur? Kendine acıtabilmek için vur. Acıların teninde hissetmenle Hz. İsa'nın da çarmıhta gerilme sürecinde yaşadığı his dünyasının onu da nasıl özgür kıldığına inanıyorlarsa aynı özgür kılış biçimini bu sefer bizlere enjekte etmeye çalışıyor. Microsoft için hazırladığım sunuşun ikinci ekranına geçtiğimde ağzıma kan tadı geliyor ve yutkunmaya başlıyorum derken Microsoft ve benzeri 90'lı yıllardaki geçişlerin insan hayatındaki değişim sürecinde o teknoloji geliştikçe bir takım insanların işsiz kalacağına olan inanç anarşizm anlayışının kökeni olarak bizlere alttan alta öğretiliyor. Dövüş kulübünün ilk kuralı diyor. Dövüş kulübü hakkında konuşmamaktır. Yani sizler hayatınızda bir şeyleri konuşarak halledemezsiniz. Dövüş kulübünün ikinci kuralı. Dövüş kulübü hakkında konuşmamaktır. Eğer konuşmaya kalkarsan bil ki senin konuştuğun da karşı taraf tarafından anlaşılmayacaktır ki bugünkü gençliğimizin en büyük söylemi bu. Ne konuşacağım ki ebeveynlerimle ya da arkadaşlarımla?
nasıl anlayabilirler ki beni? Söylemi gittikçe üzerine basa basa ifade ediyor. Halbuki geçmiş ergenlik psikolojisinde böyle bir şeyle karşılaşmıyorduk. Demek ki bu psikoloji öğretilebilir psikoloji olarak karşımıza geliyor. Her döviz sürmesi gerektiği kadar sürer derken bizlere bu sürecin bir zaman dilimi olduğunu, hayatın içinde koparıp atmanın insanın elinde olduğu ifade ediliyor. Dövüş kulübünde gördüğünüz şey kadınlar tarafından yetiştirilmiş bir erkekler kuşağıdır derken kadınların duygusal dünyası sebebiyle erkeklerin bu vazifesini anlayamayacakları değil. Tam tersine kadınların da erkeksi bir düşünce yapısı, erkeklerin de daha erkeksi bir yapısıyla yeni bir cins üzerinden bunu algılayabileceğinin altı hafif bir şekilde çiziliyor. Benim babamı hiç üniversiteye gitmemiş olduğundan benim üniversiteye gitmem çok önemliydi. Üniversite bitince şehirler arası telefonda ona dedim ki şimdi ne olacak? Babasına soruyor adam. Babamın bir fikri yoktu. Bir iş bulup 22 yaşına girdiğimde gene şehirler arası telefonda ona sordum. Şimdi ne olacak? Babamın bir fikri yoktu. Olmadığı için dedi ki evlen. 30 yaşında bir oğlan çocuğuyum ve bir başka kadının aradığım cevap olduğundan hiç emin değilim. Dövüş kulübünde olanlar sözcüklerde olmaz. Bu hafta Taylor diyor ki 250 kişiyi içeri alıyor ve kapatıyoruz, daha fazlası giremez. Yani bütün insanlar da bu beceriyi sağlayamaz. Neden sağlayamazlar? Çünkü onların hayatları tam da insanın gerçeği yakaladığı eğitilmek ve aile kurmak üzere. Halbuki diyor eğitim ve aile kurmak, evet eğitimin yanlışları var ama aileyle bütünleştirdi. Seni mecburi bir kültür yapısı altında buraya götürüyorlar. Böyle yaşarsan bu çukura düşeceksin diyor. Dövüş kulübünde önemli olan dövüşten yenik ya da galip çıkmak değildir derken bir galibiyet beklentisinin bu dünyaya sığdırma mecburiyeti olmadığımızı, dolayısıyla hazlarımız uğrunda yaşamanın öneminin altı kalın bir çizgiyle bu kez çiziliyor. İnsanların ağzından kiliselerde olduğu gibi histerik çığlıklar yükselir ve pazar akşamı üzeri uyandığınızda kendinizi kurtulmuş hissedersiniz derken dövüş kulübünde yaşanan o kanlı kavganın sonucunda insanın kiliselerde elde edemeyeceği hazzı anlatırken bizlere insanın kiliseden evvel kendiyle yüzleşmesi gerektiğini, kendiyle yüzleşince zaten kiliseye gerek kalmayacağını ifade ediyor. Dövüş kulübünü icat ettiğimizde Taylor'la ben ikimiz de hayatımızda bir kere bile dövüşmemiştik derken evet diyor sen de bunu denemeye başladığında ilk olacaksın, garip gelecek ama mutlak bir zaman teorisinin içinde olacak bunlar. Sanki Taylor'ı değil de bu dünyada yolunda gitmeyen her şeyi un ufak etme şansını en sonunda yakalamış gibi hissettim kendimi. Kuru temizleyiciden yaka düğmeleri kırılmış olarak dönen gömleklerim, hesabımın $100 eksiği geçtiğini söyleyen bankam, bilgisayarımı açarak dosya yürütme komutlarımı kurcalayan patronum ve Marla Singer dayanışma gruplarını benden çalan kadın derken bugünkü gençlerin de yaptığı gibi hakikaten sorun ve problemleri arka arkaya sıralıyor. Sayfaları çevirdikçe bizi kurtuluşa götüreceğini iddia edercesine. 8G'deki kızın kendine inancı yok diye bağırıyor Marla ve yaşlandıkça seçeneklerinin azalmasından korkuyor. İyi şanslar diye bağırıyor Marla. Dolayısıyla genç yaşta yaptın. Yaşlanırsan bir daha cesaret edemezsin diyor. Yani kitap bir karakterin altı nasıl doldurulur sorusuna cevabını verirken sizi o karakterle çok ciddi bir temasa sokabiliyor. Zaten yabancı yazarların bu konudaki becerisi ne yazık ki Türk yazarlarımızın genel itibariyle geride kaldığı bir konu olarak biliniyor. Gerçek şu ki ben patronumu seviyorum. Yani ondan para kazanıyorum. Para kazandığım unsurları seviyorum. Üstelik ben aydınlandım artık. Artık yavaş kendime geliyorum, savaşıyorum, kavga ediyorum. Sadece Buda tarzı davranışlara itibar ediyorum derken örümcek krizantemleri Elmas Sutra ve Pian ile Hare Rama, Krishna anlatabiliyor muyum? Aydınlandım yani derken aydınlanma sürecini sağlayacak olan şeyin bir dini inanç olamayacağını ters köşeyle anlatıyor. Ancak Budizm biliyorsunuz özellikle Avrupa ve Amerika'da halihazırda aydınlanma olarak kabul ediliyor. Ancak yani hangi dine mensup olursanız olun o bir din olarak görülmüyor artık. Ancak her şeyimi kaybettikten sonra diyor Taylor,
Canını istediğini yapmakta özgür olursun. Benim hissettiğim şey erken aydınlanma duygularıymış diyor. Dolayısıyla duygusal yaşantı tarzını canının istekleriyle gerçekleştirme serüveni olarak bize anlatıyor. Acıya geri dön diyor Tyler. Dayanışma gruplarında kullandıkları rehberli meditasyon yöntemi bu. Acı sözcüğünü düşünme bile. Rehberli meditasyon kanserde işe yarıyorsa burada da yarayabilir. Dolayısıyla bedeninin acılarından kurtulabilmek için gruplardan kopuş ve bugüne kadar sana anlatan ilaçlardan vazgeçmek gerekiyor. Uzaya fırlatılan maymunları düşün diyor. Onlar ölmeseydi diyor Taylor, onlar acı çekmese, onlar kurban edilmeseydi bugün hiçbir şeyimiz olmazdı diyerek insanlardan bu tarz düşünceye ulaşmayanların zaten yürüyen ölüler olduğunu, bu yüzden onların ölmesine de üzülmemek gerektiğini beyan ediyor. Marla ile olan bu çift ilişki şöyle ifade edilmiş. Bana doğada yaşlı hayvan görmediğimizi, çünkü hayvanların yaşlanır yaşlanmaz öldüğünü söylüyor. Eğer hastalanır ya da çaptan düşerlerse kendilerinden daha güçlü bir canlı onları öldürüyor. Hayvanlar yaşlanmak için yaratılmamışlar derken ta geçmişten bugüne yaşlıların insanlara bir yük olduğu ifade ediliyor. İnsanın da kendi yaşlılığının kendisine yük olacağı için yaşayacağın her şeyi gençlik aşamasında hadis-i şerifin tam aksinde yaşamak gerekliliği beyan ediliyor. Böylece aydınlanacağız. Dayanışma gruplarını işte bu yüzden seviyordum diyor. İnsanlar ölmekte olduğunuzu sanırlarsa bütün dikkatlerini size veriyorlardı. Hem Marla hem de Tyler beraberce, Tyler'ın aksinde olan ismi romanda yazmayan, sonuçta hastalıklarını çözmeye gidiyorlar. Hastalıkları olmadığı halde varmış gibi göstererek birbirlerine hastalıklarını tabiri caizse satarak insanların ilgi ve alakasını çekmeye çalışıyorlar. Bir diğer taraftan da kendilerine bir oyun da bulmuşlar diyebiliriz. Dolayısıyla orada aslında yapmaya çalıştığı metafor şu. İnsanların size acımasından dolayı onları seyredin, onlarla dalga geçin. Çünkü acımak bir noktada sevginin bir göstergesidir. İnsanların size olan sevgilerinden tamamen arınma duygusu. Eğer insanların sizi sevmesinden arınamazsanız siz muhtaciyet duygusuna mecbur olursunuz. Çünkü sevilmeyi bekler insan. Ama muhtaciyet bir gün inanç mantığında da gideceğinden muhtaciyet duygusunu bitirmek için önce insanların size olan sevgisinin bitmesi lazım. Bu yüzden insanların acıma duygusu, insanların sevme duygusu, insanların yaşlanması, yani bir insanı sevmenizi tetikleyen her ne varsa Batı kafası açısından söylemek gerekirse, bizim için insan olduğu için tabii her şey yeterli insan olması. Ama o tarafta diyor ki bunlar yüzünden insanlar diğerlerini seviyor. Diğerlerini sevmesi muhtaciyet duygusunu kabartıyor. Biz bunu istemiyoruz. Ne yapacağız? Haz almamız lazım. O halde sevgi ve muhtaciyet olmamalı ki sevgi de olmasın. O yüzden bununla dalga geçmeyi seçiyorlar. Romanın çok gizli kalmış bir alanıdır. Marla'nın hayat felsefesi bana söylediğine göre adamın sevgilisi değil, yatak arkadaşı desek daha doğru. Ölmeye her an hazır oluşu Marla'nın hayatındaki trajedi ise ölmüyor oluşu üzerine. Zaten tam da anlattığımız mevzunun üzerine gelince konu anlaşılıyor. Senin kaybedecek çok şeyin var. Benim hiçbir şeyim yok. Senin her şeyin var. Hadi durma, yapıştır mideme diye kavga başlıyor. Halbuki insanın kaybedecek her zaman bir şeyleri vardır. Ancak kaybedecekleri dünyevi ise hakikaten kaybedecek hiçbir şey olmayacak hale gelip kaybedilmemesi gereken tek bir sevgiye boğulması gerekir. Bu kitapta da üstü çizilip parçalanmak isteyen temel konu sevgidir. Taylor sendika başkanı diyor ki süreç içinde bir çatışma, işten atılma falan yaşanıyor. Nerede yaşadığım, ne hissettiğim, ne yiyip ne içtiğim, çocuklarımın karnını nasıl doyurduğum ya da hastalandığımda doktor parasını nereden bulduğum senin umurunda bile değil. Ve evet, aptal, bıkkın ve güçsüzüm ama gene de senin çözmen gereken bir sorunum derken anarşist antolojiyi bizlere aktarmak istiyor. Kargaşa projesi başlıyor. Bir süre sonra işte nefis yerinde durmuyor. Kendi tatmininden vazgeçiyor ve bunu topluma yaymaya başlıyor ki bu onun en güzel örneğidir. Metalaşmaya karşı insanlardan nefret edenlerin sonunda metalaşmış bir inancı kabul etme süreci. Kargaşa projesine bağlı saldırı komitesinin son toplantısında Taylor diyor ki
Bir silahı ateşlemenin ne demek olduğunu geçen hafta herkese göstermiştim. Silahın yaptığı tek şey bir patlamayı belli bir doğrultuya yöneltmektir. Yani acındırma diyor, bir insanın ölümünden bahsetme. Ortada bir makine var. Makinede bir şeye basıyorsun, buradan bir şey gidiyor. Ölümü unut. Çünkü sonuç birisinin ölmesine üzülürsün. Bu üzüntü senin kendi üzüntülerinden kurtulmana engel olur. Dolayısıyla sevgisiz bir hayat istiyor. Başka alanlar da var, bunları destekliyor. Bizim görevimiz diyor Taylor. Bu geldiğimiz en üst noktada şimdi çıktık yavaş yavaş. Yetiştirdi, geliştirdi, tepeye geldik. Neymiş görev? Taylor komiteye diyor ki hala nasıl bir güce sahip olduklarını bu adamlara hatırlatmak. Dolayısıyla sevgiden arındıkça güce kavuşursunuz diyor. Biraz da şeytani bir düşünce biçimi. Kimse bir şey sormadı. Kargaşa projesinin ilk kuralı soru sormamaktır. Kargaşa projesinin ikinci kuralı soru sormamaktır. Şimdi önce düşünceden vazgeçilmişti. Şimdi soru sormaktan vazgeçiliyor. Çünkü soracağın herhangi bir soru, neden bunu böyle yapıyoruz sorusu size yanlışa götürür. Dolayısıyla bir şeyi günah ya da sevap diye ayırma. Hazzını alıyorsan yap diyor sana. Günahları yap demiyor. Günah ya da sevap diye ayırma diyor. Ve hakikaten 90'lı yılların gençliğinin, yani oradan buraya etkileşim sürecinde o damar ve sızıntıları da görebiliyoruz. O kafada yaşıyorlar. Taylor'ın hep söylediği gibi hissediyordum kendimi. Tarihin süprüntü ve kölelerinden biri olarak hayatta hiçbir zaman sahip olamayacağım bütün güzellikleri yıkıp yok etmek istiyordum diyerek bu sözümüz netleşiyor. İşte kargaşa projesinin hedefi bu dedi Taylor. Medeniyetin tasfiyesi. Derhal ve tamamen. Yenileyemediğiniz, sürekli ve sevgi ve muhtaciyetle yanlışlar da yapmaya devam eden bu yapı çökmeden yenisi kurulamaz. Ki yenisini kurmaya da niyetleri olmuyor. Kargaşa projesinin 5. kuralına gelirken sıra Taylor'a güvenmek zorundasın diyor ki o da aslında adamın kendisi oluyor. Yani asla vicdan yapma. Diyorum ki kaç yaşın altı çok küçük sayılıyor? Fark etmez diyor Taylor. Aday gençse yaşının çok küçük olduğunu söyleyeceğiz. Şişkoysa çok şişkosun diyeceğiz. Yaşlıysa çok yaşlısın diyeceğiz. Zayıfsa çok zayıf vesaire. Dolayısıyla insanlara yüzlerine hata ve kusurlarını söylemedikçe kendini başaramayacağını ifade ediyor ki bugün de o özgürlük ve bireysellik hareketinde bu söylemler Allah'a şükür bu kadar açık beyan olmasa da yavaş yavaş geldiğini görüyoruz. Niye? Çünkü insanlar sevgiden uzaklaştı. Demek ki sevgiden uzaklaşınca vahşet dilde, fiilde, hayatta yaygınlık gösteriyor. İyi peki bana söylemesi yasak olmayan hiçbir şey yok mu derken anlaman gereken şu diyor bana. Senin tanrı modelin babandı. Yani sizler şuraya kadar anlattığımız şeyi hala anlamadıysanız siz babanızın size anlattığı Tanrı'ya inandığınız için bu haldesiniz. Louvre'u yakacaksın, meşhur müzeyi diyor tamirci çocuk. Veya Mona Lisa ile kıçını sileceksin. Böylece affedersiniz. Böylece en azından Tanrı isimlerimizi bilecektir. Niye? Şimdi sıra geldi Tanrı'ya. Yeryüzündeki bütün insan sevgilerini bitirdi. Konu Tanrı'ya geldi. Onun da beni sevmemesi için kendi değerlerinin ne varsa, kültürel, tarihi ne varsa onları yakıp yıkarsam, hani kutsal kitaplarda da Tanrı yanlış yapanları üstünü çiziyordu ya, tabiri caizse onlara bela musibet veriyordu. İncil'de, Muharref İncil, Muharref Tevrat'ta da bunlar var. Muharref Zebur'da da var. Biz de bunu yapalım. O da varsa eğer, haşa, o da bizi böyle hatırlasın demiş oluyor. Şimdi geldik en son noktaya. Gene döndük Tanrı'ya. Çünkü sevginin kökeninin Tanrı olduğunu yazar da biliyor. Medeniyetin ya da öyle olduğunu duyuyor, biliyor dediğim inanıyor anlamında değil. Buradan kaynaklı geldiğini biliyor. Medeniyetin çöküşünden önce öğrenmem gereken bir şey yıldızlara bakarak yönümü tayin etmek diyor ama o yıldızlar hep insanın kendisine yazılıyor. Büyük bir ruhani savaş bu. Kültüre karşı büyük bir devrim hazırlıyoruz. Artık sona geldik. Büyük buhran bizim hayatlarımız. Biz ruhani bir buhran geçiriyoruz. Nefsani buhranın adını ruhani yaptı. Onları köleleştirerek bu insanlara özgürlüğün ne demek olduğunu göstermek zorundayız. Onları korkutarak cesaretin ne olduğunu göstermeliyiz. Diyor ki işte burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgi, muhabbet
ve ölmeden önce ölünüz hadisinde son defa birbirimizden teğet geçiyoruz. Onun tam tersini yaşamanın sonucunu bu kitap bize ifadelendirmiş oluyor. Aslında benimle dövüşmüyordun diyor Taylor. Şimdi çift kişiliğin tek olduğunu anlatacak. Bunu kendin de söylemiştin. Hayatındaki nefret ettiğin herkesle dövüşüyor. Nefret psikolojisini verdi tekrar. Mutfağın bir köşesinde uzay maymunlarından biri çatlak muşambanın üzerine çömelmiş bir el aynasında kendi suratını inceliyor. Ben bu dünyanın en aptal, en beyinsiz süprüntüsüyüm diyor aynaya bakarak. Ben Tanrı'nın yarattığı evrenin zehirli yan ürünüyüm. Bir elim buzluk kapağında derin bir nefes alıyor ve aydınlanmış ruhani varlığıma odaklanmaya çalışıyorum. Bu aydınlandırılmış bir nefsani yapıyı bizlere çok güzel bir şekilde anlatılıyor. Yani kitabı nefis, ruh yazan yerlere nefis, çift kişilik yazan yerlere şeytanın talepleri ve nefis diye alırsanız hakikaten Allah Resulü'nün söylediği hadisten vazgeçenlerin sürebileceği hayatı, bunun serüvenini ve toplumdaki karşılığını okumak için gerçekten yeni bir anlayışla pencere bakabileceğiniz bir kitap olarak anlatabilirim. Ama bu hadisi görerek yolunuza çıkarsanız. Sonuçta Resul-i Kibri Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği her sözün bir de aksini düşünmek lazım ki aksinde ne hale gelirdik? Süreç bize zaten ne yazık ki bunu göstermekte. Rabbim o hadis-i şeriflerin aslını yaşamayı bizlere nasip eylesin. Efendim haftaya görüşmek üzere. Bu haftalık kalın sağlıcakla diyoruz.